Merhaba arkadaşlar. Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün kız bebişleri için, kız çocuklar için çok hoş, çok güzel bir yelek modeli anlatacağım. Çok fazla istek geliyordu. Dilimli bebek yeleği modeli. Çok istek geliyordu. Kısmet de bugüneymiş. Eminim sizler de benimle birlikte kolaylıkla yapabilirsiniz. Çok kolay, çok çabuk ilerliyor. Örmesi çok zevkli bir model. Tavsiye ederim arkadaşlar. İp olarak Alize Baby Best kullanacağım. 100 gram 240 metre bir ip. Şiş olarak da 3 numara şiş kullanacağım. Siz eliniz sıkıysa 3,5 numara şişle örebilirsiniz. Ne kadarlık bebişleri olur diye sorarsanız da 3 ay ile 1-1,5 yaş arası kız çocuklarımıza rahatlıkla olur diye düşünüyorum. İp ne kadar gider? Bir yumaktan biraz fazla gidiyor arkadaşlar. Alize Baby Best kullanırsanız bir yumaktan biraz fazla gidiyor. Ama mesela Alize Happy Baby kullanırsanız da bir yumak alırsanız yeterli. Çünkü o 100 gram 340 metre arkadaşlar. Evet, hazırsanız şöyle iplerimi kenara alayım. Evet, ipimi ikiye katladım. Hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Tek sayı 80 tane ilmek atalım arkadaşlar. Elimizi, başlangıç ilmeklerimizi biraz geniş tutalım. Çok kasmasın, sıkı olmasın. Böyle 80 tane ilmeğimi atıp döneceğim. Evet, 80 tane ilmeğimi attım. Burada iki ipimi birbirine bağlıyorum. Robadan başlamıyoruz arkadaşlar. Modelimiz dediğim gibi farklı. Yan kısımdan öreceğiz. Ön dönüşten başlayacağız. Sağ ön dönüşten başlayacağız. Sonra sağ kolunu, sonra arkayı, sol kolunu ve sol ön döşünü örerek ilerleyeceğiz ve tek parça halinde bitireceğiz. Evet. Haroşa öreceğim. Haroşayı ben önden de düz, tersinden de düz olarak örüyorum. Evet, bu ilk sıramız tersi olduğu için bu sırayı tamamen haroşa olarak örelim. Hiçbir işlem yok. Bütün ilmeklerimizi haroşa olarak örelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Son iki ilmeğimi de haroşa örüp sıramı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzdeyim arkadaşlar. Burası etek ucu olacak. Burası da yaka kısmı olacak. Evet. Desenimizin ilk sırası. Haroşa örerek ilerleyelim. Son 10 ilmek etek ucu deseni yapacağız. Son 10 ilmek kalana kadar haroşa örerek ilerleyelim. Evet, şöyle göstereyim, bakın sonda 3 6 9 10 ilmeğim kaldı. Şimdi 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. İkisini bir ördüm. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. 2 tane artırma yaptık. Bu doladığımız ilmekler artırma. 3 tane de eksiltme yaptık. Etek ucu basamak şeklinde olacak. O yüzden bu şekilde örüyoruz. Evet, kalan 4 ilmeğimi de haroşa örüp sırayı tamamladım. Çevirdim. İpimi kendime doğru aldım. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Haroşa örerek ilerliyorum. Evet. Bütün ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Evet, sıramı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzdeyim. 2 sıra haroşam oluştu. Bu sırada düğme iliklerimizi açacağız. Şöyle ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bu 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Ve bir doladım. 12 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12 ilmek ördüm. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Bir doladım. İkinci iliğimi de açtım. 12 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ilmek ördüm. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Bir doladım. Bir doladıktan sonra 12 ilmek örüyorum. Evet, üçüncü iliğimizi açtık. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ilmek ördüm. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Bir doladım. 12 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ilmek ördüm. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Bir doladım. Evet, 5. ilimi de açtım ve haroşa örerek ilerliyorum. 10 ilmek kalana kadar örüyorum. Evet, 10 ilmeğim kaldı. Anlarsınız, ördükçe 10 ilmek kaldığını anlarsınız arkadaşlar. Şöyle 3, 6, 9, 10 ilmeğim kaldı. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Etek ucu desenini yapıyoruz. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Kalan 4 ilmeğimi de haroşa örüp ikinci ajur sıramı tamamlamış oldum. Şöyle çevirdim. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Haroşa örerek ilerliyorum. Hiçbir işlem yok. Bütün ilmekler haroşa. Bu şekilde ters sıramızı tamamlayalım. Evet, ters sıramı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Haroşa örerek ilerliyorum. Evet, son 10 ilmek kalana kadar ilerleyelim. Evet, son 10 ilmeğim kaldı. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Üçüncü artırma sıramı da tamamladım. Ajur sıramı tamamladım. Kalan haroşalarımı örüp sırayı tamamladık. Çevirdim. Evet, şöyle. Haroşa örerek ilerliyoruz. Bu şekilde sıramızı ters sıramızda tamamlayalım. Evet, sıramı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzdeyim. Bakın 4 sıra haroşam oluştu. Haroşa örerek ilerliyorum. Son 10 ilmek kalana kadar örelim. Evet, gördüğünüz gibi son 10 ilmeğim kaldı. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Desenimin 4. ön yüz sırasındayım. Ya da 4. artırma sırası diyelim. Ajur sırası. İkisini bir ördüm. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Kalan 4 ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. Evet. 4. ajur sıramızı yaptıktan sonra çeviriyoruz. Tersinden ilk ilmeğimi örmeden aldım. Ters olarak örüyorum. Yani birinci dilimin oluşması için ters örerek ilerliyorum. Böyle ters örerek ilerleyeceğim. Nereye kadar öreceğiz? Şöyle ön yüzü çevirelim arkadaşlar. Şöyle ön yüzü çevirelim burada.
dönüş yerlerini ayarlayacağız. Şöyle roba kısmı için 30 ilmek ayıracağız arkadaşlar. Burada başta 3, 6, 9 ilmek ile 10. ilmek arasına işaret koyacağım. Şöyle yeşil koyayım. Bu birinci işaretim diyelim. İşaretleyici yoksa arkadaşlar şöyle mesela küçük bir ipi şöyle kesip düğüm atıp bunu şişe geçirebilirsiniz. Böyle bu şekilde bunu da ayarladım. Oraya gelince evet çok küçük kesmişim sanırım. Şöyle düğüm atarsınız. Bunda tabii ben yapamadım. Elim üşüdü. O yüzden sanırım. Evet böyle küçük bir halka oluşturup böyle buraya geçirebilirsiniz. Örünce geçirirsiniz. Şimdi olmaz. Ya da buradayken düğüm atabilirsiniz. Evet 9 ve 10. ilmek arasına işaret koydum. Şimdi işaret koyduktan sonraki ilmeklerimi sayıyorum. 3, 6, 9, 10 ilmek ayırdım. İşaret koyuyorum. Şöyle. Bu da ikinci işaretimiz diyelim. 9 ilmek burada var. 10 ilmek bu ikisinin arasında var. Şimdi 11 ilmek. 3, 6, 9, 10, 11. 11 ilmek de burada olacak. Buraya da üçüncü işaretimi koyuyorum. Evet, robayı oluşturmak için böyle gidiş dönüş yapacağız. Onu da birazdan göstereceğim. Toplamda şöyle sayalım 30 ilmek olması lazım. Şöyle 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 20, 24, 27, 30 tane ilmeğimizi roba kısmı için ayarladık. Evet ters örerek ilerliyorduk. Ters örerek yine ilerliyorum. İlk işaretime sarı yani buradaki üçüncü buradan sayarsak 1, 2, üçüncü işaretimiz diyelim sarıya. İlk karşımdaki ilk işaretime kadar ters örerek ilerliyorum. Şöyle hızlıca öreyim. Evet. Sarı işaretim yani karşımdaki ilk işarete kadar geldim. Ters örerek geldim. Buradan işaretimi sağ şişime alıyorum. Eğer ki ip koyacaksanız arkadaşlar şöyle buraya böyle ip geçirebilirsiniz. Dediğim gibi işaretleyici yoksa işaretimi sağ şişime aldım. Burada haroşa örerek ilerliyorum. Yani düz örüyorum. 1, burada 11 ilmeğim var. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burada da 46 ilmeğimiz var arkadaşlar. 4 tane eksiltme yapmış olduk. Hani 3 eksilttik. 2 artırdık. O şekilde her sırada bir eksiltme olmuş oldu. 46 tane ilmeğim var. Birazdan onu artırma yapacağız. Evet 11 ilmeğimi ördüm. İşaretimi sağ şişime aldım. Ve şimdi de 10 ilmek haroşamı örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet burada 9 ilmeğim kaldı. Onları örmeyeceğim. Roba oluşsun diye arkadaşlar. Şimdi çeviriyorum. 9 ilmeğimizi bıraktık. Örmeden döndük. İlk işaretimizden döndük. Bir önceki sırada bütün ilmekleri örmüştük. Şimdi bir tane işaretimi bıraktım ve dönüyorum. İpim arkada ilk ilmeğimi örmeden alıyorum ve haroşa örerek ilerliyorum. Evet, bütün ilmeklerimizi haroşa yani düz olarak örüyoruz. Evet.
Üçüncü işaretimde sağ şişimi aldım ve ilerliyorum. Evet, bu şekilde sıranın sonuna gelelim. Bu sırada desen koymayacağız. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Haroşa örerek sırayı tamamlıyorum. Evet, sıramı tamamladım. Çevirdim. İkinci desen için tersinde ilmek atacağım. 4 tane ilmek çıkartacağım. Şöyle son ilmeğimi, bakın örmüştüm ve onun içine batıyorum. Şişimle ilmek alıyorum. Sol şişime geçirdim. Şişimi çekmiyorum. Bakın batılı halde tekrar ilmek alıyorum. Şişime geçirdim. 2 oldu. Doladım. Bunun içinden geçirdim. Şişime aktardım. 3. Doladım. Bunun içinden geçtim. Şişimi aktardım. 4. 4 ilmek çıkarmış oldum. Hala şişimi çıkarmıyorum ve haroşa yani düz olarak örüyorum böyle. Bu şekilde. Bir daha göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle sökeceğim. Evet. Son ilmeğimin içine giriyorum. İlmek aldım. Sol şişime aktardım ama şişimi çekmiyorum. Bu bir. İlmek aldım. İçinden geçtim. Şişime geçirdim. 2. İlmek aldım. İçinden geçtim. Şişime geçirdim. 3. İlmek aldım. İçinden geçtim. Şişime geçirdim. 4. 4 tane ilmek çıkardıktan sonra ilkinde yine şişimi çekmiyorum ve bunda haroşa olarak ördükten sonra şöyle bırakıyorum ilmeğimi. Bu 1, 2, 3, 4. Bakın 5. ördüğümüz farklı duruyor. Oradan da anlarsınız doğru ördüğünüzü. Evet, 4 ilmek çıkardık. Yani 50 ilmeğe tamamladık etek kısmını. Haroşa örerek ilerliyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet. Şöyle yeşil yani ilk işaretime kadar örüp dönmüştüm. Bakın ayrık duruyor. Oradan anlıyoruz. Şimdi maviye kadar öreceğim. Haroşa örerek ilerleyeceğim. Mavi işaretime kadar yani ikinci işaretime kadar örüp geri döneceğiz. Buraya kadar örelim. Evet, şöyle beraber örelim sonunu. Şöyle haroşa örerek ilerledim. Mavi işaretim önceki ilmeğimi de ördüm. Bakın burayı bıraktım ve dönüyorum. Çevirdim, ipim arkada, ilk ilmeğimi örmeden aldım ve sıradaki ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Haroşa örerek ilerliyoruz. Sarı işaretimi sağ şişime aldım. Son 10 ilmek, bakın son 10 ilmek kalana kadar örelim. Evet, şöyle göstereyim. 3, 6, 9, 10 ilmek kalana kadar ördüm. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Ve kalan 4 ilmeğimi de örüp desenimin birinci ön yüz sırası diyelim arkadaşlar. Tamamlamış olduk. Ya da artırma ajur sırası. Çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Haroşa örerek ilerliyorum. Evet, nereye kadar öreceğim? En son maviye kadar gelip dönmüştüm. Şimdi sarı işaretimi yani üçüncü işaretime kadar örüp geri döneceğim. Evet, buradaki ilk işaretimize kadar örelim. Evet, sarı işaretime kadar geldim ve çevirdim. Çevirdim, ipimi arkaya aldım. İlk ilmeği örmeden alıyorum ve haroşa örerek ilerliyorum.
Evet, bu şekilde devam ediyoruz. Yine etek ucunda 10 ilmek kalana kadar örelim. Evet, 10 ilmeğim kaldı. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Bir doladım, sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir doladım, sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Kalan 4 ilmeğimi de örüp desenimin ikinci ön yüz sırasını tamamlamış oldum. Çevirdim. Haroşa örerek ilerliyorum. Evet. Bu sefer nereye kadar öreceğiz? En son ne yapmıştık arkadaşlar? Buraya kadar, yani üçüncü işaretimize kadar örüp dönmüştük. Şimdi de bütün ilmeklerimizi öreceğiz. Paspas örer gibi arkadaşlar. Eminim belki büyüklerinizden görmüşsünüzdür. Yani bütün ilmeklerimizi örelim. Buraya kadar gelelim. Evet, bütün ilmeklerimi ördüm. Çevirdim. Ön yüzdeyiz. Haroşa örerek ilerliyorum. Son 10 ilmek kalana kadar ilerleyelim. Evet, 10 ilmek kalana kadar ördüm. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Ve kalan 4 ilmeğimi de örüp ön yüz sıramı, üçüncü ön yüz sıramız diyelim arkadaşlar, deseni tamamlamış olduk. Çevirdim. Tersinden haroşa örerek ilerliyorum. Evet, haroşa örerek ilerliyorum. Bütün ilmekleri örmüştük en son. Şimdi birinci işaretimi 1 2 3 diye adlandırmıştık. Birinci işaretime kadar, yani 9 ilmek kalana kadar örelim. Evet, tersinden 9 ilmek kalana kadar ördüm. Çeviriyorum. Çevirdiğim ipim arkada, ilk ilmeğimi örmeden aldım ve haroşa örerek ilerliyorum. Evet, bakın dönüş yaptığımız yerler ayrık duruyor. Oradan da anlayabilirsiniz. Yine son 10 ilmek kalana kadar örelim. Evet, 10 ilmek kalana kadar ördüm. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Kalan 4 ilmeğimi de örüp desenimin dördüncü artırma sırasını, ajur sırasını tamamlamış oldum. Bakın burada da 4 sıra haroşa oluştu. Yani ikinci dilimimizi tamamlamış olacağız. Çevirdim. Desenin dördüncü ön yüz sırasından sonra tersinde ne yapıyorduk? Ters olarak öreceğiz. Bu ilk desenin dördüncü sırasının tersinde ne yaptıysak aynı işlemi yapıyoruz. Ters örerek ilerliyorum. Evet. Kırk altı ilmeğimi ters olarak öreceğim. Şöyle hızlıca öreyim. İlk işaretimi görünceye kadar ters öreceğim. O şekilde de yapabilirsiniz. Evet. Karşımdaki ilk işaretime kadar ters örerek ilerledim. İşaretimi sağ şişime alıyorum. Bir alttan nereden dönüş yapmıştık? Buradan dönüş yapmıştık. Şimdi
İkinci işaretimden dönüş yapacağım. Haroşa örerek ilerliyorum. 2, 3, 11 ilmeğim, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Evet, haroşa ördüm. İkinci işaretimden dönüyorum. İpim arkada, ilk ilmeğimi örmeden aldım ve ön yüzdeyim. Haroşa örerek devam ediyoruz. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Bu sırada modelimizin tersine 4 ilmek atacağız. Ya da ilmeklerin içinden 4 ilmek çıkartacağız. Şöyle hızlıca öreyim. Evet, uzun sürecek. Sıranın sonuna gelelim. Evet, haroşa örerek bütün ilmeklerimi ördüm. Ajur sırası yapmadık arkadaşlar. Çeviriyoruz. Tersinde 4 ilmek çıkartacağım. Bakın, son ilmeğime girdim. İlmek alıyorum. Şişime geçirdim 1. İlmek aldım. Şişime geçirdim 2. İlmeğimi aldım. Şişime geçirdim 3. İlmeğimi aldım. Şişime geçirdim 4. Ve bu dördüncüyü örerek başlıyorum. Ördüm ve bıraktım. 2, 3, 4. Bakın 5. farklı duruyor. Oradan anlarsınız doğru yaptığınızı. Haroşa örerek ilerliyorum. Nereye kadar öreceğim? Evet, buradan dönüş yapmıştık. En son şimdi sarı işaretime kadar örüp dönüş yapacağım. Sarı işaretime kadar geleceğim. Evet, şöyle göstereyim. Sarı işaretime kadar geldim. Çeviriyorum. İlk ilmeğimi ipim arkada örmeden sağ şişimi aldım. Bakın. Üçüncü dilime başlamış olduk. Haroşa örerek ilerleyelim. Son 10 ilmek kalınca etek ucunda yine desen birinci sırasını yapacağız. Evet, 10 ilmeğim kaldı. 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Doladığım sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Doladığım sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Ve kalan 4 ilmeğimi örüp desenimin birinci ön yüz sırası diyelim arkadaşlar. Artırma sırası ya da ajur sırası tamamlamış oldum. Çevirdim. Tersinden de haroşa örerek ilerliyorum. Evet, nereye kadar öreceğim? En son sarı işaretime kadar örmüştüm. Yani üçünden de dönüş yapmıştım. Şimdi bütün ilmeklerimi öreceğim. Yani başa gireceğim. Buraya kadar örelim. Evet, haroşa örerek ters sırasını tamamladım. Bütün ilmeklerimi örmüş oldum. Çevirdim. Ön yüzdeyim. Ne yapacağım? Son 10 ilmek kalana kadar öreceğim. Son 10 ilmekte desenimin ikinci ön yüz sırasında aynı işlemi, yani bir alttaki ön yüzde ne yaptıysam aynı işlemi yapacağım. Sonra tersinden ilk işaretime kadar 9 ilmek bırakıp döneceğim. 9 ilmek bırakıp döneceğim arkadaşlar. Sonrasında 10 ilmek bırakıp döneceğim. Yani maviden döneceğim. Sonrakinde sarıdan döneceğim. Sonra başa döneceğim. Yani buradan başlayacağım yine örmeye. Bütün ilmeklerimi öreceğim. Bu şekilde devam ediyor. Artık dediğim gibi bilirsiniz. Dilimlerde bakın 1 2 dilim ördük. Üçüncüye başladık. Sadece ilkinde dönüş yapmadık arkadaşlar. İkinci desende başladık dönüş yapmaya. Yine dönüşlerimizi unutmayalım. 6 desen yapacağız. Önler için 6 desen olacak. 6 desenimizi tamamlayalım. Ben sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi 6 desenim oluştu. Şöyle haroşa sıraları da aynı şekilde 6 sıra oldu. En son ne yaptım? Tersinden
Bakın son deseni yaptıktan sonra tersinden ters örerek ilerledim. Sonra burada 11 ilmek haroşamı ördüm ve döndüm. Şimdi ne yapacağız? Robasını yapacağız. Sadece bu 30 ilmeği git gel yapacağız arkadaşlar. Burayı e, örmeyeceğiz. 50 ilmeğimizi örmeyeceğiz. Evet. 11 ilmek haroşamı ördükten sonra çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden aldım ve haroşa örerek ilerliyorum. Kol ucu da desen olacak. Şöyle haroşa örerek ilerliyorum. Evet. Bundan sonraki ilmeklerimizi örmeyeceğiz. Dediğim gibi sadece bu 30 ilmeğimizi öreceğiz. Basamaklarımız da ikiye düşmüş olacak. Buradaki işaretimi çıkartıyorum. Evet, çevirdim. Bir tane yardımcı şiş kullanacağım. Şişiniz yoksa ilmeklerinizi ipe geçirebilirsiniz. Şöyle bir tane şiş alayım. Burada etek ucunda yaptığım desenin aynısını kol ucuna yapacağım. 4 ilmek çıkartacağım. Evet. İlmeğime girdim. İlmek aldım, şişime geçirdim. İlmek aldım, şişime geçirdim. 2 ilmek aldım, şişime geçirdim. 3 ilmek aldım, şişime geçirdim. 4 ve haroşa örerek ilerliyorum. Evet, şöyle başa kadar geleceğiz arkadaşlar. Bütün ilmeklerimizi öreceğiz. Çünkü en son buradan dönüş yapmıştık. Evet, şöyle işaretleyicimi sağ şişime geçirdim. Evet, sıramızı tamamlayalım. Evet, tersinden sıramı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzdeyim. Bu şişimi bırakayım. Diğer işini alayım. Haroşa örerek ilerliyorum. Son 10 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Orada desen yapacağız. İşaretimi sağ şişime aldım. Şöyle hızlıca öreyim. Evet, işaretimi sağ şişime aldım. Şöyle sayalım. Bakın. 3, 6, 9, 10. Evet, işaretten sonra 5 ilmek ördüm. 10 ilmeğim kaldı. Desen yapmak için sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Ve 4 ilmeğimi haroşa örerek sıramı tamamladım. Çevirdim. Evet. Dediğim gibi bu ilmeklerimizi iptal ettik. Sadece 30 ilmeğimiz artı 4 oldu. Bunları öreceğiz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Haroşa örerek ilerliyorum. Dediğim gibi 2 basamak halinde git gel yapacağız. 9 ilmek kalana kadar örüyorum. Birinci işaretimi sağ şişime aldım. Evet, ilk işaretimi gördüm. Çeviriyorum. Dönüş yapıyorum.
İlk ilmeğimi yine örmeden aldım ve haroşa örerek ilerliyorum. İşaretimi sağ şişime alıyorum. Yine 10 ilmek kalana kadar öreceğim. Evet, şöyle 3 6 9 10 ilmeğim kaldı. 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Bir doladım, sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir doladım, sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Kalan 4 ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. Çevirdim. Haroşa örerek ilerliyorum. Evet. Evet. Bir öncesinde buraya kadar örüp dönmüştüm. Şimdi mavi işaretleyicimi gördüm ve geri dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Haroşa örerek ilerliyorum. Evet. Son 10 ilmeğim kaldı. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Etek ucunda yaptığımız desenin aynısını yapıyorum. Ve çevirdim. Evet. Bu sırada bütün ilmeklerimizi öreceğiz. Başa kadar, yani buraya kadar gelelim. Evet. Bütün ilmeklerimi ördüm, çevirdim. Ön yüze geçtim. Son 10 ilmek kalana kadar öreceğiz. Evet, şöyle işaretimi sağ şişime aldıktan sonra 2 ilmek ördüm. 10 ilmeğim kaldı. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Kalan 4 ilmeğimi de ördüm. Evet. Desenimin son sırasını tamamlamış oldum. Son ön yüz sırasını tamamlamış oldum. Çevirdim. Tersinden ne yapıyorduk? Ters örüyorduk, hatırlarsanız. Şöyle ilk ilmeğimi örmeden aldım. Ters örerek ilerliyorum. Bakın 2, 3. İlk işaretime kadar ters öreceğim. Evet, karşımdaki ilk işaretime kadar ters ördüm. 6, 9, 11 tane ilmeğimizi ters örmüş olduk. Şimdi işaretimi sağ şişime aldım. Bir önceki sırada başa kadar gelmiştim. Şimdi sarı işaretime kadar gelip döneceğim. Şimdi haroşa örüyorum. 11 ilmeği ters ördükten sonra 10 ilmeğimi haroşa ördüm ve dönüş yapıyorum. Çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden aldım ve haroşa örerek ilerliyorum. İşaretimi sağ şişime aldım. Düz örerek ilerliyorum. Evet. Tersinden yine ilmek çıkartacağım. 4 ilmek çıkartacağım.
ilmeklerimi ördüm, çevirdim. İlk desenim bitti. Çevirdim. 4 tane ilmek çıkartacağım. Evet. Şimdi batırdım ilmeğime. İlmek aldım. Şişime geçirdim. 1, 2, 3 ve 4. Ve ilk ilmeğimi örerek ilerliyorum sırayla. Haroşalarımı örüyorum. Evet, bir alt sırada buraya sarıya kadar gelmiştim. Şimdi mavi işaretleyicime kadar ilerliyorum. Evet ve dönüyorum. Çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Evet, şöyle 3, 6, 9, 10. 10 ilmek kalınca sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Bu şimdi böyle burada duruyor ama bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Kalan 4 ilmeğimi de örüp burada da rahat öremedim. Kalan 4 ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. Artık bilirsiniz ama bunu da göstermek istiyorum arkadaşlar. İlmeklerim az, o yüzden biraz daha göstereceğim. Evet, tersine geçtik. Bütün ilmeklerimizi haroşa olarak örelim. Evet. Başa geleceğiz. Yani buraya kadar gelelim. Evet, gördüğünüz gibi başa geldim. Çevirdim. Ön yüzdeyiz. 10 ilmek kalana kadar haroşalarımı örüyorum. 3, 4, 5 diye sayıyorsam. Evet. 9 ilmeğimi ördüm. İşaretimi sağ şişime aldım. 2 işaret arasındaki 10 ilmeğimi de örüyorum. İşaretimi sağ şişime aldım. 10 ilmek kalana kadar öreceğim. Evet. 10 ilmeğim kaldı. Buradan anlıyorum yine. 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Kalan 4 ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Ve çevirdim. Haroşa örerek ilerliyorum. Bir öncekinde bütün ilmekleri örmüştüm. Şimdi sarı işaretleyicime kadar öreceğim. Evet, ilk işaretimi sağ şişime aldım. Evet. Sarı işaretimi gördüm. Yani 9 ilmek bıraktım. Dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yine 10 ilmek kalana kadar öreceğim. Evet. Daha detaylı göstermek istiyorum. O yüzden arkadaşlar, ilk defa yapacak olanlar için şöyle işaretimi sağ şişime aldım. Şöyle 10 ilmeğim kaldı. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Kalan 4 ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. Evet, 3. ajur sırasıydı desenin. Çevirdim. Mavi işaretime kadar öreceğim.
Evet. ilmeklerimi ördüm. Çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 10 ilmeğim kaldı. Bakın 2 ilmekten sonra 10 ilmeğim kaldı. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğimi ördüm. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Kalan 4 ilmeğimi de örüp desenimin son artırmasını da yapmış oldum ve çevirdim. Ne yapıyorduk? Desenin son sırasının tersinde ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ters örüyorum. Evet, mavi işaretime kadar ters olarak örüyorum. Evet, mavi işaretime kadar ters ördüm. İşaretimi sağ şişime kaldı. Aldım ve diğer ilmeklerimi haroşa yani düz örerek bütün ilmeklerimizi örelim. Evet, bütün ilmeklerimi ördüm. Şimdi çevirdim. Bu sıramızda yine bütün ilmeklerimizi öreceğiz ve tersinde artırma yapacağız. Evet, şöyle işaretimi sağ şişime aldım. Böyle bütün ilmeklerimizi haroşa olarak örelim. Evet, dediğim gibi bütün ilmeklerimi ördüm, çevirdim. Tersinden 4 ilmek artırmamı yapacağım yine. Şöyle. Evet. İlmeğin içine girdim, ilmek aldım, şişime geçirdim. 1 2 3 ve 4. Dördüncüyü örerek başlıyorum. Evet. Şöyle sarıya kadar öreceğim arkadaşlar. Sarı işaretleyicime kadar tersinden haroşa örerek ilerliyorum. Basamakları biliyorsunuz eminim ama böyle biraz daha göstermek istiyorum. Evet, sarı işaretime kadar ördüm ve çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yine son 10 ilmek kalana kadar öreceğim. İşaretimi sağ şişime aldım. Üç, 6, 9, 10 ilmeğim kaldı. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Kalan 4 ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. Evet, 3. desenimize başladık arkadaşlar. Böyle çevirip tersinde bir alt sırada sarıya kadar örmüştüm. Şimdi maviye kadar örüp döneceğim. Dediğim gibi bilirsiniz. Böyle desenlerin iki tanesini yaptık. Bu şekilde desenlerimizi yapalım. 7 desen yapalım arkadaşlar. 7 tane desenimizi tamamlayalım. Sonrasını size göstereceğim. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar, özür dilerim. Karıştırırsanız videoyu biraz geriye alın. Hep aynı şekilde devam edebilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 desen olana kadar ördüm. En sonunda ön yüzden son artırma sıramı yaptım. Tersinden örmedim arkadaşlar. Burada ipim gördüğünüz gibi. Şimdi ne yapacağız? Burada ipimizi keseceğiz. Burada koltuk altında bir desen gövdeyi öreceğiz. Sonra kolunu birleştireceğiz. Gövdesi biraz geniş olsun istiyorum. O yüzden şöyle, umarım anlatabildim. Burada ipimizi keselim. Şöyle kesiyorum. Şöyle buradan başlayalım. Şöyle diğer şişimi alayım. Dediğim gibi bütün ilmeklerimizi öreceğiz. 50 tane ilmeğim var. Evet, haroşa örerek ilerleyelim. Sıranın sonunda 4 ilmek artırma yapacağız tersinde. Evet. Böyle bütün ilmeklerimizi örelim.
Evet, bütün ilmeklerimi haroşa olarak ördüm. Şöyle çevirdim. Tersinden yine 4 tane artırmamı yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Sonra haroşa örerek ilerliyorum. Evet, bu şekilde haroşa örerek koltuk altına, yani buraya kadar gelelim. Evet, 50 tane ilmeğimi örmüş oldum. Şöyle çevirdim. Burada iki ipimizi birbirine bağlayabiliriz ya da sonra şu iki ipi birbirine bağlarız. Hani sonra burayı da birleştireceğiz, o yüzden sonra bağlayalım. Evet, ön yüzdeyim. Şöyle ilk ilmeğimi örmeden aldım. Haroşa örerek ilerliyorum. Desenimin birinci sırası olacak, ön yüz sırası. Son 10 ilmek kalana kadar örelim. Evet, 10 ilmeğim kaldı. Yine 2 ilmeğin ikisini bir ördüm, bir doladım. 2 ilmeğimi örüyorum, ikisini bir örüyorum, bir doladım. 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Bilirsiniz artık. Kalan 4 ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. Çevirdim. Haroşa örerek ilerliyorum. Evet, burada dönüş yapmıyoruz. Koltuk altına kadar bütün ilmeklerimizi, şişimizde olan bütün ilmeklerimizi örüyoruz arkadaşlar. Evet, böyle buraya kadar öreceğiz. Geri sonra ön yüzde yine son ilmek, son 10 ilmek kala desenimizi yapacağız. Bu desenimizi tamamlayalım. Sonrasını göstereceğim. Evet, şöyle göstereyim. Desenimin dördüncü ön yüz sırasını, yani dördüncü artırmamı yaptım. Şöyle çevirdim. Ne yapıyorduk? Tersinden ters olarak örüyorduk. Şöyle ters örerek ilerliyorum. Evet, ters örerek sıramızı tamamlayalım. Evet, ters örerek sırayı tamamladım şöyle. Şimdi kolu birleştireceğiz arkadaşlar. Ben ne hikmetse bunu şu iple birbirine bağlayacağım dedim ama olmaz. Nedense öyle söylemişim bir an. Sonradan kendime güldüm ama şöyle nasıl saklarsınız onu göstereyim. Bakın, koltuk altında açıklık olduysa şöyle tığ yardımıyla şöyle gerip, bakın buradan giriyorum. Şöyle bunda, burada bir zincir çekiyorum şöyle. Tellendi. Evet, şöyle bir zincir çekiyorum. Böyle bu şekilde saklarsınız. Böyle biraz da yürütüp, içeriden yürütüp ipimin fazlasını keseceğim. Evet, hazır. Bunu da göstermiş olayım. Evet, şöyle fazlasını alıyorum. Burayı da böyle hallettik. Şimdi şöyle kolunu birleştireceğim. Evet, buradaki iki ipimizi birbirine bağlayalım. Şöyle. Nasıl öreceğiz? Şu ön tarafta bakın. Burada ördüğümüz gibi aynı şekilde öreceğiz arkadaşlar. Yine robasını haroşa olarak öreceğim. Şöyle. Buraya kadar ters ördüm. Bundan sonra haroşa örüyorum. Şöyle. Burada da zaten bütün ilmekleri örmüştüm. 9 ilmek bırakıp döneceğim. Buraya da işaretimi birazdan koyarım. Şöyle haroşa örerek ilerliyorum.
İşaretimi sağ şişimi aldım. Yine 3 basamak şeklinde dönüş yapacağız. Şöyle. Evet. 9 ilmek bırakıyorum ve dönüyorum. Evet, ipimi arkaya aldım. Böyle ben diğer şişimle devam edeceğim. Bu şekilde haroşa örerek son 10 ilmek kalana kadar örelim. Evet, 10 ilmek dedim ama buradaki desenim bitmişti. Onları haroşa örerek ilerliyorum yani. Bir işlem yok. Tersinden 4 ilmek artırma yapacağım. Evet, haroşa örerek sırayı tamamladım. 3. işaretimde taktım. Gördüğünüz gibi şöyle çevirdim. Yine 4 ilmek çıkartıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Ve tersinden haroşa örerek ilerliyorum. Evet, şöyle ikinci işaretimi yani ortadaki işaretimi kadar öreceğim. Buraya kadar örelim. Evet, ortadaki işaretime kadar geldim ve dönüyorum. Şöyle çevirdim. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Haroşa örerek ilerliyorum. İşaretimi sağ şişime aldım. Evet, buradaki ipimi de şöyle tersinden şöyle karşıya geçirip burayı sıkıştıracak şekilde tığla saklarsınız arkadaşlar. Fazlasını da kesersiniz. Evet, haroşa örerek ilerliyorum. Son 10 ilmek kala yine desenimi yapacağım. Desenimin ilk ön yüz sırasını yapacağım. Şöyle buraya da işaret koyalım isterseniz. Bu arkada ilk desenim olacak. O yüzden buraya işaret koyuyorum. 11 desen, galiba 11 desendi. 11 desen olacak şekilde örelim. Sonra diğer kola geçeceğiz. Evet, gördüğünüz gibi işaretledikten sonra 11 desen ördüm. Beraber sayalım. 3, 6, 9, 10, 11. Toplamda da dilimlerim 18 tane oldu. En son neredeyim? Bakın. En son artırmamı yaptım. Ön yüzü tamamladım. Şöyle dönüş yaptığım yerde burası arkadaşlar. Evet, en son buradan dönüş yapmışım. Tersinden de bütün ilmekleri öreceğiz. Şöyle çevirdim. Burayı da biraz göstereyim. Ne yapıyorduk? Son artırmadan sonra ters örüyorduk. Evet, ters örerek ilerliyorum. Buraya kadar ters öreceğim. Bundan sonra da haroşa örerek sıramı tamamlayacağım. Yani başa gelelim arkadaşlar. Buraya kadar örelim. Evet, sıramı tamamladım. Ters sırasını ön yüzdeyim. Şimdi diğer koluna geçiş yapacağız arkadaşlar. Sol kolunu öreceğiz. O yüzden şöyle 30 ilmeğimin hepsini örüyorum. İşaretimi sağ şişime aldım. Evet, işaretimi sol şişime aldım. Evet, son 11 ilmeğimi örüyorum. Evet, burada bu işaretimi çıkartıyorum. Diğer kolu, sağ kol nasıl ördüysek sol kolu da aynı şekilde öreceğiz. Şöyle çevirdim. Tersinden 4 ilmek çıkartacağım. Şöyle yardımcı şişimi aldım.
1, 2, 3 ve 4. Sonra sırayla haroşa olarak örüyorum. Evet. İlk işaretime kadar ilerliyorum. Burayı da biraz göstereceğim. Hatırlatmak amaçlı diğerini. Evet. İlk işaretime kadar ilerledim ve dönüş yapıyorum. Şöyle çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Haroşa örerek ilerliyorum. Son 10 ilmek kalana kadar. İşaretimi sağ şişime aldım. Evet, 4 ilmek ördüm. Kaç ilmeğim kaldı? 3, 6, 9, 10 ilmeğim kaldı. Evet, 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Bir doladım. 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Kalan 4 ilmeğimi de örüp, evet sen de görünmesen. Evet, 4 ilmeğimi örüp sırayı tamamladım. Çevirdim. Haroşa örerek ilerliyorum. İkinci işaretime kadar öreceğim. Evet, bir öncesinde buraya kadar örüp dönmüştüm. Bakın ayrık duruyor. Şimdi buraya kadar, ikinci işaretime kadar ördüm ve çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Son 10 ilmek kalana kadar örüyorum. Şöyle 3, 6, 9, 10 fazla örmüşüm. Evet. 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Kalan 4 ilmeğimi örüp sıramı tamamladım. Evet, bilirsiniz, dediğim gibi bu şekilde öreceğiz. Diğer kolu nasıl ördüysek, robasını nasıl ördüysek aynı şekilde burada 7 tane dilim olana kadar örelim. Git gel yapalım. Sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi sol kolunda dilimlerini tamamladım. 3, 6, 7 dilim oldu. Yine en son ön yüz sırasını tamamladım. Tersini örmedim arkadaşlar. Böyle diğer kolu ördüğümüz gibi aynı şekilde örüp buradan ipimi kesiyorum. Şöyle ipimizi keselim. Evet, burada yine koltuk altından başlayacağım. Burada yaptığımız gibi arkadaşlar, burada yaptığımız gibi sadece koltuk altında bir dilimi bütün ilmekleri git gel şeklinde yapacağız. Evet, şöyle ipimi. Evet, bu ilmeklerimizi iptal ettik. Dediğim gibi sadece gövdeyi öreceğim. Evet, haroşa örerek sırayı tamamlayalım. Tersinden 4 ilmek atacağız. Evet, sırayı tamamlayalım. Gördüğünüz gibi sıramı tamamladım. Çevirdim. Bir sonraki desen için dediğim gibi 4 ilmek çıkartacağım. Şöyle son ilmeğimi batıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Dördüncüyü geri örüyorum. Haroşa
örerek ilerliyorum. 3, 4, 5. Evet, haroşa örerek sırayı tamamlayalım. Buraya kadar gelelim. Evet, ilmeklerimi ördüm, çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Haroşa örerek ilerliyorum. Yine son 10 ilmek kalınca desenimizi yapacağız arkadaşlar. Desenimizi yapacağız, artık bilirsiniz. Sadece bir desen yapacağız. Bütün ilmeklerimizi örerek, 50 ilmeğimizi örerek bir desen yapacağız. Sonra kol ve gövdeyi birleştireceğiz. Desenimizi tamamlayalım. Evet, gördüğünüz gibi bir desen olana kadar ördüm. En son neredeyim? Şöyle son artırmamı yaptıktan sonra, yani desenin son sırasını yaptıktan sonra tersinden bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm ve buradayım, yani tersindeyim arkadaşlar. Şöyle diğerini de ön yüzden örmüştük, tersini örmemiştik. Burada şöyle iki ipimizi birbirine bağlayalım. Evet, şöyle bağladım, sonra sıkılarız. Şöyle buraya kadar ördüm. Bundan sonra önde ve arkada nasıl ördüysek roba kısmını aynı şekilde öreceğiz. Buraya da işaretimizi yerleştirelim. Şöyle 11 ilmeğim var. 11 ilmeğimi haroşa, yani düz olarak örüyorum. 1 2 3, yani burayı tersinden devam ediyorum arkadaşlar. 4 olmuş. 5 6 7 8 9 10 11. Şöyle 11. de ördüm. En son buradan dönüş yaptığım için şöyle burada bütün ilmeklerimi öreceğim. Bu sırada şöyle bütün ilmeklerimizi haroşa olarak örüyoruz. İşaretimi sağ işimi aldım. Evet, çevirdim. Şöyle diğer işimi alayım. Haroşa örerek devam edeceğim. Bütün ilmeklerimi son sırayı tamamlayacağım. Yani bütün ilmekleri haroşa örerek sırayı tamamlayacağım. Tersinden 4 ilmek artırma yapacağız. Diğer desen için. Evet, sıramızı tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladım. Ön yüzden burada yine işaret koymak istiyorum. Diğer desene geçmeden buraya işaret koyuyorum. Çünkü ön döşeye başlamış olacağız bundan sonra. Evet, şöyle 4 ilmek çıkartıyorum ilmeklerinden. 1 2 3 4 ilmek çıkardım. 4. ilmeğimi ördüm ve haroşa örerek ilerliyorum. İlk dilim ya da desenimize başlamış olduk arkadaşlar. Böyle artık bilirsiniz. Haroşa örerek ilerliyorum. Yine basamak şeklinde dönüşlerimi gerçekleştireceğim. Haroşa örerek devam edeceğim. Birinci işaretimi görüp, yani buraya kadar 9 ilmek kalana kadar örüp geri döneceğim. Bir sonrakinde ikinci işaretinden sonra döneceğim. Üçüncü işaretinden sonra döneceğim. O şekilde devam edeceğim. Burada işaretimi de koydum. 6 desen yapacağım arkadaşlar. Diğer ön tarafta yaptığımız gibi 5 desenimizi örelim.
Altıncı desende git gel yapmadan öreceğiz. Orayı yine size göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5 desen olana kadar ördüm. Şimdi neredeyim? Altıncı desenimin ilmeklerini atacağım arkadaşlar. Şöyle düz örerek sırayı tamamladım. Tersinden şöyle çevirdim. 4 ilmek çıkartacağım yine. 1, 2, 3 ve 4 ilmek çıkardım. Dördüncü ilmeğimi örerek başlıyorum. Evet, haroşa örerek ilerliyoruz. Dediğim gibi basamak yapmıyoruz artık. Bütün ilmeklerimizi öreceğiz. Başa geleceğiz arkadaşlar. Bütün ilmeklerimizi örerek son dilimimizi öyle yapacağız. 4 sıra haroşa olana kadar öreceğiz. Desenimizde son 10 ilmek kalınca yine ön yüzden yapacağız. Evet, sıramızı tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladım. Artık işaretlerimi çıkartıyorum. Dönüş yapmayacağım için. Çevirdim. Haroşa örerek ilerliyorum. Son 10 ilmek kalana kadar örelim, desenimizi yapacağız. Orayı da göstereceğim. Evet, 3, 6, 9, 10 ilmeğim kaldı. Yine 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Bir doladım, 2 ilmeğimi ördüm. Bir doladım, 2 ilmeğimi ördüm. Kalan 4 ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Çevirdim. Tersinden bütün ilmeklerimi haroşa öreceğim. Bütün ilmekleri öreceğim dediğim gibi. Sırayı tamamlayalım. Ön yüzden yine 10 ilmek kalasıya desenimizi yapacağız. Haroşa birinci sırayı tamamladık. 4 sıra olana kadar örelim. Evet, 4 sıra haroşa olana kadar ördüm. Burada da ajur sırası, bakın 3 sıra oldu. Yani 3 defa eksiltme yapmış olduk. Şişimde toplamda 77 tane ilmeğim var. Kesiyoruz arkadaşlar. Evet. Elimizi ne sıkı ne geniş tutalım. Nasıl ördüysek o şekilde kesimimizi yapalım. İlk 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. İlmeğimi sol şişime aktardım. İkisini bir ördüm. Evet, ilmeğimizi sol şişimize aktarıyoruz ve ikisini bir örüyoruz. Bütün ilmeklerimizi bu şekilde keselim. Evet, kesimini tamamladım. Hatta düğmelerini de diktim. Gördüğünüz gibi bitti. Modelimiz çok hoş, çok güzel oldu. Santim olarak da vermek istiyorum arkadaşlar size. Şöyle bakın, şuradan aşağıya kadar 29,5 santim. Şöyle kol altı 18 santim diyelim ya da 18,5 da denilebilir. Bu şekilde. Şöyle robası 12 santim. En olarak da 22 santim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Ölçüleri de çok güzel oldu. Ben elimi sıkı tutmama rağmen harika oldu. Böyle ters de bu şekilde. Toplam dilimlerim 25 tane oldu arkadaşlar. Yanlış yapılmadıysa, yapmadıysanız, hata yapmadıysanız 25 dilim olacaktı. Böyle inşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olursunuz. Eğer ki bu tür modellerin daha fazla gelmesini istiyorsanız yorum kısmına istiyorum yazmanız yeterli arkadaşlar. Sizi çok seviyorum.
Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.